Merhaba. Elektromekanik ve otomotiv sektörüne parçalar üretiyoruz. Bu kalıplar bizde çoğaldığında şu hataları gördük. Ne yaparsak yapalım, ne kadar dokümantasyon düzenlersek düzenleyelim, ne kadar kalitesine önem verirsek verelim, operatörler atlayabiliyorlar. Belki üretimin %99'u çok kaliteli olsa da arada %1 müşterimize eksik parça, hatalı parça gitme durumları söz konusu olabiliyordu. Biz de bunu ancak robot yatırımıyla halledebileceğimizi düşündük o dönem. Avrupalı, Uzak Doğu robot üreticileriyle görüşmeler yaptık. Robot çok iyi de olsa yapılan proje çok iyi değilse büyük problemler yaşayabileceğimizi öngördük. Bütün bunların akabinde VETEK Türkiye ile bir çözüm partnerlik anlaşması yaptık diyelim. Çünkü orada özellikle sağ olsunlar Burak Beylerin önceden yaptıkları projeler, projelere bakış açıları, çözüm odaklılığı, detaycılıkları bizi etkiledi. İlk projemizi hiç unutmuyoruz. Bir konveyör sistemi kullandık. İşte robot gidiyor, 48 parçayı alıyor, 24'ünü bir kasaya, 24'ünü bir kasaya bırakıyor. Yollukları yolluk bölgesine bırakıyor gibi. Robot ve proje yatırımını yapmadan önceki yaşadığımız sıkıntıların ne kadar kolay aşılabileceğini de görmüş olduk. Daha kolaydan daha da zora doğru, otomasyona doğru projelerde de ilerlemeye devam ettik. Yine komplike bir elektromekanik projemiz vardı. Gerçekten zor bir parçaydı. Çünkü parçayı zaten düşürmek çok kolay değildi. Çünkü çok dar alanda yan çalışan bir mafsal maça sistemi vardı kalıpta. Ve bu parçayı da yine VETEK'le birlikte yaptık. Bu sistem şu an 7/24 çalışıyor bizde. Bundan yaklaşık herhalde 2 sene önce idi. BMW'nun X1 platform araçlarının arka silecek projesine nomine oldum Akkalı. Parçalar kozmetik olduğu için el izi olmayacak ve bir de desenli parçalar yüzey olarak. Bunu operatörle yapmanın mümkün olmayacağını düşündük en baştan itibaren. Şu ana kadar yaptığımız en komplike 3 otomasyonluk bir proje yaptık. Silecek kolu ve arkasındaki kapak aynı makinede çalışıyor. Konveyör sistemimiz var. VETEK'le de şunu görüştük. Dedik ki hani maliyetleri de kontrol altında tutabilmek adına öyle bir otomasyon yapalım ki hem kol hem bu kapak aynı otomasyon sistemi üstünde çalışsın. Gerçekten ciddi bir proje aşaması oldu. Öneriler doğrultusunda burada hakikaten iyi bir robot seçimi yaptığımızı düşünüyorum. Dizme operasyonu da çok komplike. Bayağı bir tasarım gerektirdi. Çünkü kolu dizdiğimiz parçaya 20 tane kol dizebiliyoruz. Power'da daha küçük bir parça olduğu için 48 tane diziyoruz. Ortak otomasyonda bu şekilde çalışır oldu. Oldukça komplike bir işti. Şu an seride iyi bir insert otomasyonu, iyi bir vibrasyon sistemi gerekiyordu. Metal insertleri alıyor, vibrasyondan kalıba gidiyor, diziyor, yerleştiriyor, yana kayıyor, basılmış parçaları alıyor, robot alıyor parçaları getiriyor bir sensör sisteminin önüne ve burada metal insert var yoku da kontrol ettirdik. Tier 1 müşterimiz ve BMW birlikte geldiler, bu sistemleri gördüler. Gerçekten çok beğendiler. Biz de çok mutlu olduk, memnun olduk. Anlattıklarımın en başına döndüğümde tüm bu süreç böyle bu kadar anlatıldığı kadar basit, rahat, kolay gitmiyor. Burada proje desteği almamız gerekiyor. Yani bu desteği alabilmek, her istediğinizde onların gelebilmesi, bu desteği vermesi, tasarım değişiklikleri gerekebiliyor. Bunları yapabilmek çok önemliydi. Burada çok iyi destek aldık. BMW'den gerçekten övgüler aldık. Biz bir defa şunu görüyoruz. Hani çok standarttır enjeksiyon işinde işte bir operatör kaç makineye bakar. Robotlu makineler çalışıyor ise gerçekten bir kişi 5, 6 belki 7 tane makineye bakabiliyor yani. Şimdiki artık hedefimiz belli bir zaman içinde %100 bütün makinelerimizi robotlu hale getirmek. En başına döndüğümde doğru bir seçim yaptığımızı görüyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Üretim duruşları olabiliyor. Her firmada bu doğal bir şey. Bir probleminiz olabiliyor. O an bilginiz yetmeyebilir bazı şeylere, operatör bazında konuşuyorum. Bir alo dediğinizde size ne kadar hızlı destek veriliyor ve ne kadar zamanda geliniyor inanın çok önemli oluyor. Çünkü yarın sabah sevkiyatınız var otomotive, hattı durduramazsınız. Çok büyük bir baskınız var. İşte burada da yani biz çok rahat ettik. Bu robot işi, robot kolları, buna bağlı otomasyonlar vesaire bunlar bir çözüm işi yani. Sadece robota bağlı değil, sadece kola bağlı değil. Burada bir düşünce sistemi var arkasında. Bir çözüm odaklı bir yapı var. Biz bunu güzel bir mecraya oturttuk ve devam ediyoruz. Bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum.